dark. Dark can't hurt you if you keep light inside. Karanlık, Warcraft evreninde düşünüldüğünden daha tehlikeli olabilir. Koboldların mumları bu kadar kutsal görmeleri, Aratilerin Beledar kararır kararmaz herkesi evlerine kapamaları neden? Neden Zalatat sürekli mumlara vurgu yapıyor? Neden hiçliğe hizmet eden Arati tarikatının adı Gece tarikatı? Gece ve karanlık gerçekten hiçlikle mi bağlantılı, yoksa bu karanlık Azeroth'un derinlerinden, denizin derinlerinden mi geliyor? Let night be unending! Neden The War Within'den sonraki expansion'ın adı Midnight, yani gece yarısı? Midnight demişken ya endişelenmemiz gereken tek şey Sunwell'in ele geçirilmesi ve Dimensions değilse? Cosmic Void'e ve yıldızlara çok konsantre olduk, ancak bu sefer de derinleri gözden kaçırdık. Gelin şimdi derinlerdeki o karanlığa, gözden kaçan büyük sıkıntıya birlikte göz atalım. Konuya dalmadan önce şunu söyleyeyim. Bu video bir hikaye anlatım videosu olmayacak. Çünkü geçtiğimiz 1,5 ayda The War Within hikayesini detaylıca konuşup analiz ettik zaten. O yüzden şu videoyu izlemiş olmanız veya oyunu halihazırda oynamış olmanız lazım. Bu sefer uzun uzun açıklamak istemiyorum. Bildiğinizi varsayarak ilerleyeceğim. WoW'un en ikonik ve en eski ırklarından biri koboldlar ve Vanilla WoW'dan beri karşılaştığımız bu ufaklıklar mumlara çok değer veriyorlardı. Hatta mumlar onlar için kutsal, yani mumlar ve bal mumu, kralları da Candle King, yani mum kralı. Biz bu koboldların mum takıntısını hep komik bir detay olarak ele aldık. Ancak The War Within inanılmaz bir şekilde bu olayı güncel hikayeye öyle bağladık, gerçekten müthiş bir özen var ortada. Koboldların mumlara bu derece takıntılı olma sebepleri yerin en derinlerinde yaşamaları ve karanlıktan korkmaları. Bunun ilk ipuçları Legion'da High Mountain'de verilmişti. Orada koboldlar da karanlıktan ve o karanlıktan doğan şeylerden çok korktukları için mumlara takıntılıydı. The War Within sırasında da bu durumun üzerine iyice eğildiler. Don't get too close to kobolds. Sneak in. Take back crown. Burada bahsettiği taç da aslında koboldların umudun tacı adını verdikleri şey, üzerinde mum olan bir taç aslında. Yani onlar için mum umudu simgeliyor. Çünkü onları karanlıktan koruyor. Just dark. Dark can't hurt you if you keep light inside. Azeroth'un derinleri bu karanlıkla kaplı ve belki de çağlardır böyle ki koboldların kültüründe mumlar bu derece önemli yer edinmiş. Ve gerçekten çok yoğun ve herkesin içine korku düşüren bir karanlık bu. Koboldların mum kralına isyan etme sebepleri de bu aslında. Krallara ona itaat etmeyen koboldların mumlarını almakla tehdit ediyormuş. Yani mumları onları kontrol altında tutmak için kullanmaya başlamış. Ve ilginç bir şey, yani genelde çok da önemsemeyeceğimiz, küçümseyeceğimiz koboldların karanlıktaki tehlikelere ve umuda ne kadar hakim olduklarını görüyoruz aslında bu görevler boyunca. Ama işte bu karanlık hiçliğin karanlığı mı, yoksa kaynağı farklı olabilir mi? Burada hem komik hem de ilginç olan bir detay da şu. Candle King'in günlüğünü de buluyoruz burada ve şimdi size günlükte yazılanları okumayacağım çünkü çok saçma şeyler yazmış içinde aslında, ama bu günlükte bazı ilginç detaylar var yine. Candle King'in müthiş grameriyle anlatmaya çalıştığı şey, derinlerde kara alevi buldu. Dark Flame. Kara alev en karanlık ışığı gösteriyor. Aslında ışığın içinde karanlık, karanlığın içinde ise ışık var. Without the light, there is no shadow, teacher. Ve daha da ilginci, koboldların bahsettiği bu karanlık aslında cifinleşebiliyor da. Candle King'i öldürmek ve karanlıkla yüzleşmek için Dark Flame Class'te, yani Candle King'in inine tekrar giriyoruz. Ve bu kanalda oyun mekaniklerinden çok bahsetmiyorum, ancak hikaye elementlerini oyun mekaniklerine çok güzel edilmişler burada. Olur da karanlıkta kalırsanız üzerinize korkunç bir debuff geliyor. Duramıyorsunuz yani karanlıkta. Mutlaka mum alevinin yanında durmanız lazım. Darkness cannot be destroyed. Only defeated. Then he comes back. New shape. Same fear. Biz de üzerinde koca mum olan bir arabayla bu karanlığın içinde ilerliyoruz ve abi bu, yani ben bu dungeon'ı meraktan girdiğimde burada çok korktum. Yalan olmasın, hiç beklemiyordum çünkü. Bir anda arkamızda beliren karanlıktan kaçmaya çalışırken kafasına dinamit atıyoruz. Gerçekten müthiş bir tasarım. Ardından kendimizi zindanın başlangıcında buluyoruz, ancak her yer karanlığa gömülmüş ve bu karanlıktan da yaratıklar ortaya çıkmış. Yani karanlık yalnızca kendisi cisimlenmiyor veya bize zarar vermiyor, doğrudan tehdit de oluşturuyor bu şekilde. Ardından karanlığa iyice yaklaşırken çevremizde iyice sarılıyor bu karanlık ve elimizdeki tek umut ilerideki ufacık alev, mum. Darkness descends. Boss fight'ı boyunca da karanlık mumunuzu söndürerek sizi boğmaya çalışırken siz de devamlı mumu geri yakarak fight'ı sürdürmeye çalışıyorsunuz.
shadows gather. Yani gerçekten harika düşünmüş ya bu detayları. But the light always returns. Evet, hem karanlık hem ışık. İkisi de her zaman bir şekilde geri döner. Işık ve karanlık arasındaki bağlantı ve ikiliyi de Warwit'in başladığından beri çok basit ama etkili şekilde veriyorlar. Son olarak Kobold masallarını dinlediğimiz bir görev serisi var. Dripsy adındaki bir koboldun ava çıkarken yanında ekstra mum getirmemesi sonucunda içinde hapsolduğu karanlığa tanık oluyoruz ve gerçekten ürkünç. Yani aslında tam bir korku oyunu atmosferi. Müthiş boğucu bir karanlık ve WoW ekibinin isterlerse nasıl bir atmosfer yaratabileceklerinin de kanıtı. Koboldların kültüründe karanlığa duyulan korkunun ne kadar derin yeri olduğunu da gösteren çok önemli bir görev. İşte şimdi ışık ve karanlık arasındaki ikililik üzerinden biraz Beledar ve Hallowfall'dan bahsedelim. We will travel by air. Monsters arise in the darkness. To live under constant threat of shadow. How do you do it? When night falls, the army enacts the shadow curfew. Get inside, get to safety. As our numbers dwindle, some find their faith shaken. They turn to the whispers in the darkness. Evet, Beledar her karardığında yani karanlık çöktüğünde o karanlıktan cisimlenen canlılar Hallowfall'u sarıyor. Bunlar da aslında karanlığa vücut bulmuş halleri ve enerji olarak düşünebiliriz. Ve bu karanlık da aslında koboldların korktuğu karanlık ile benzer çünkü Order of Night'ın Hallowfall'u ele geçirip Beledar'ın karanlığını iyice güçlendirdiği bir dungeon var. Dawnbreaker. Burada da hem bu karanlığa karşı fener yakıcılarının görevinin ne kadar önemli olduğunu anlarken hem de gece ve hiçlik arasındaki bağlantıya dair imalar da yapılıyor. We have learned to embrace the dark. Be not afraid. Let it embrace you. The night guides me, empowers me. Zindan'ın kalanı boyunca da Meryl'leri istila eden Order of Night üyelerini ortadan kaldırırken fenerlerden aldığımız kutsamalara dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa Beledar'ın karanlığı bizi boğmaya başlıyor. This darkness is overpowering. Remember to get the lamplighter's blessing. Yani Beledar'ın oluşturduğu karanlıkla koboldların korktuğu karanlık belki de bağlantılı hatta aynı olabilir. Niye mi? Even the light burns with your rage as you carry candles into a starless night. The stars are devoured, and they light a candle. You know how this ends, Illyria. Inevitably, the void consumes everything. Yani Zalatat'ın ima ettiği şey bu karanlığın hiçlik kaynaklı olduğu ancak benim o konuda şüphelerim var. Video sonunda konuşuruz. Zalatat mumlardan ve o mumlardan yayılan kara alevden de haberdar. Belki de o mumları çağlar önce kara aleve çeviren, o karanlığı oluşturan da oydu. Final twilight. Surrender to the night. Ve gece, karanlık ve hiçlik arasındaki bağlantıya vurgu yapan kişi bu sefer de bir Ethereal, Kayveza. Koboldlar da bu karanlıktan bu kadar korktukları için mum yakıyorlar demek ki. İlginç bir şekilde ufacık bir mum alevi ve umut bile olsa karanlığı geride tutmak için yeterli. Fakat işin bir de diğer kısmı var. Derinlerdeki tehdit. Kobis. Aslında bir bakıma belki de Murloc'ların evrimleşmiş hali olan bu canlılar Hallowfall'un kıyısındaki denizden çıkarak saldırıyorlar. Belki de Ashkahet'ten geliyorlar. Çünkü Just the shadow taunting me from below. bakın burada Aleri Ashkahet'i görüyor ve hem ekrandaki bulanıklık hem de arkadaki ses efektini birleştirdiğimde su altı hissiyatı almıştım daha ilk yayınlandığında. Yani yerin altına ineceğimizi zaten biliyorduk ancak. Just the shadow taunting me from below. Burası su altı yani yerin altı olmasının haricinde su altı.
Hollowfall denizinin altı belki de. Orada çok büyük sıkıntı yatıyor olabilir çünkü oradan gelenler sadece bir kobisler değil. Orada yaşayan, çok derinlerde yaşayan deniz canlıları ve balıklar var. Ve bu balıklardan birini bu kobislerin birinin cesedinde ölmek üzereyken bulup denize yetiştiriyoruz. O da bize bu iyiliğimizin karşılığında çevredeki kobislerden nasıl kurtulacağımızı anlatıyor. Görev serisi boyunca herhangi bir seslendirme olmadığı için kendim özetleyeceğim. Bu balık ve balığın kullandığı bazı cümleler tarzı bana birini çok anımsattı. Kobislerin kullandığı gücün onlara değil, derinlere, denize ait olduğunu ve bize bu gücü kullanmayı en iyi öğretebilecek kişinin kendisi olduğunu söylüyor. Ayrıca derinlerde uğuldayan gerçeklerden, boğulmaktan bahsediyor. O kadar tanıdık bir üslup ki ve bu kobislerin inşa ettiği türbeleri her yıktığımızda bu ufak balık ortaya çıkıp çok ilginç şeyler söylüyor. Mesela gittiler ancak geriye kanları kaldı. Kan hatırlıyor. Bu kara sularda yüzün ve değişime uğrayın. Bu kadar deride ışık ulaşamaz. Sahte gökyüzünden kara kan yağıyor. Geçmişte yaşanan ve ileride yaşanacak savaşların tadıyla. Kandan bahsediyor. Kara kan. Kanın aslında güç kalıntısı taşıdığını da kastediyor olabilir burada. Ardından buradaki derinliklere ışığın bile ulaşamadığını söylüyor. Okyanusun derinlerinde ışık bile ölür. Yoksa onun puzzle kutusu. Ve aynı kara kanın bulaşması gibi bu sularda da yüzmenin değişime uğratacağını, kutsayacağını söylüyor. Aşağıya olduğu gibi mesela. Ve o suya sahte gökyüzü dedikleri yerden yani Beledar'ın çatlattığı yerden kara kan da damlayıp duruyor tahminen. Follow him to the deep places. The dark waters will flow in his wake. Ve bu balığın verdiği güçle kobisleri temizledikten sonra şüpheli balık bu gücün denize, derinlere geri verilmesi gerektiğini söylüyor ve bizden son bir yolculuk için eşlik etmemizi istiyor. Ve biz de bu ufaklığı denizin özel bir noktasına, Beledar'ın yakınındaki bir noktaya gidip denize bırakıyoruz. Fakat görüyoruz ki o balık da sadece bir illüzyonmuş. Ufaklık devasa bir kraken'la birlikte derinlere dönerken son sözleri ortaklığımız sona erdi. Şimdi denizin altındaki denize dönüyorum. Şu uğursuz yıldızdan uzağa, onun ışığını bizim derinliklerimize getirirsen seni ezer geçeriz. Bir daha görüşmesek iyi olur. Senin boğulmuş cesedini düşünmek beni üzüyor. Evet, denizin altındaki deniz en derinler. Oraya ulaşmaya çalışırsanız boğuluyorsunuz. Yani ölüyorsunuz. Ve göz gözü görmeyecek kadar derinlerde. Azeroth'un en karanlık derinlerinde. Bizi gözetleyen deniz canlıları, balıklar. Kimin hizmetkarları? Ayrıca Beledar'ı da hiç sevmiyorlar. Şimdi dediğim gibi bu üslup, özellikle boğulma kelimesinin kullanılması da bana Nuzot'u andırdı. Come forth and be drowned. Fakat daha önce de demiştim 5. old kat tüm diğer old katlardan belli özellikleri, kişilik özelliklerini kendinde barındırıyor olabilir. WoW hikayesinde derinlerle özellikle denizin en karanlık kısımlarıyla ilişkilendirilen old kat hep Nuzot oldu. O yüzden bu balık bana gerçekten Nuzot'u andırıyor ama hadi bunun 5. old kat olduğunu varsayalım. Diğer hepsi ölmüşken burada en derinde. Beledar'ın altında gizlenmiş ama işte bu da tam olarak Nuzot'un hikayesiydi Kataklizm sırasında. Ama biz bunu isimsiz yeni 5. old kat olarak görelim yine de. Belki de derinlerin, denizin en derinlerinin gerçek sahibi ve bu denizde Corruption'la dönüştürme gücüne sahip. Buna bağlı olarak en az bunun kadar rahatsız edici olan son detay o bir aydır bahsetmek istediğim Maddening Deeps ve gizlediği görünmeyen tehdit. Bunu özetlemek için de şu an oyunun en gizemli ve belki de en önemli ırkı olan Haranilere dikkat çekmemiz lazım. Geçmişlerine dair aslında hiçbir şey bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey Ashgaeth'te yaşadıkları ve oradaki ağaç köklerini, devasa ağaç köklerini korumakla görevlendirdikleri. Başka hiçbir şey umurlarında değil ve dünyanın ruhuyla da doğrudan bağlantılılar. Kim tarafından görevlendirildiklerini bilmiyoruz ancak bana Titanlara falan değil gerçekten Azeroth'a hizmet ediyorlar ve bu görevi onlara World Soul verdiği gibi geliyor. Ve görevleri de o kadar önemli ki bize yardım etmeye bile zar zor ikna alıyorlar çünkü umurlarında değiliz aslında. Ve bize yardım etmeye en istekli olan da Ashgaeth'e ilk ziyaretimizde bize yardım eden Orwenna. Orwenna'nın hep bahsettiği bir kavram var. Harmoni. Dünyanın ruhunun harmonisi. Şarkının harmonisi belki de. Bu arada bu görev serislere seslendirme olmadığı için yine özetleyerek geçmem gerekecek. Ve bu görev sırasında öğreniyoruz ki Karakan'a uzun süre maruz kalırsanız kendinizi The Unseeming adında farklı bir boyutta buluyorsunuz.
Orwena'nın da çözmeye çalıştığı şey Karakan'a sürekli maruz kalan Neribinlerin nasıl kontrolü ellerine tuttuklarını anlamak zaten. Daha da önemlisi bu corruption, bu diyardan yayılan kötülük Orwena'nın zihnine takılmış durumda. Çünkü zihninde dönüp duran şarkıyı ve şarkının harmonisini bozduğunu söylüyor. Azeroth'un şarkısını. O yüzden de bunun kaynağını bulmak için bizi peşine takıyor. Fakat araştırmamız sırasında yanımızdaki şapşal Hanan, Karakan'a büyük oranda maruz kalınca kendini bu diyarda buluveriyor. Ve biz de üzerimize bir miktar bulaştığı için onun peşinde takılıyoruz. Ve şu var, bu düzlemdeki canlılar biz zaten görebiliyor. Üzerimize kan bulaşınca biz de onları görmeye başlıyoruz. Hanan'ı hapsolmuş halde buluyoruz ve bize çevresinde gördüklerinden bahsediyor. Orada hapsolan, kaybolan örümcekler. Bunlar o karanlıktan mı doğmuş yoksa orada hapis mi olmuşlar? Tabii ki tam emin değilim. Ancak bu kana maruz kalınca kendinizi bu diyarda tutsak olmuş halde buluyorsunuz. Bu çok önemli olabilir. Neyse biz Hanan'ı kurtarmaya başarıyoruz ancak Orwen'a şarkıdaki uyumsuzluğun artması yüzünden bizi tekrar peşine takıp bu sefer bizi Medonnic Deeps'e sürüklüyor. Görüyoruz ki Neribinler Karakan'ı çekerken bölgenin iyice yozlaşmasına sebep olmuşlar ve Orwen'a buna çok sinirleniyor. Durumun ne kadar vahim olduğunu tespit edebilmek için Unseeming'e girip oradan örnek getirmemizi istiyor. Öte taraftaki canlıları da ancak üzerimize Karakan'ı bulaştırırsak görebiliyoruz. Yani gözlerimiz açılıyor. Let your eyes be open. Fakat burada da daha ilginç detay, bölgedeki enstrümanlar sayesinde de Azeroth'un şarkısındaki ahenk, harmoni bizi kendimize getirerek gözlerimizi kapıyor. Ve yine çok ilginç bir detay daha, bunu tesadüfen buldum. Bölgedeki anılardan biri Sylvanas'a ait ve Sylvanas'ın illüzyonunu Azeroth'un anısını öldürüyoruz. Aklınızda olsun. Çok ilgincime gitti. Ardından da Unseeming'e girip Medonnic Deeps'i kurtarmanın yolu olup olmadığını Orwenna ile birlikte araştırıyoruz. Ancak umutsuz vaka. Unseeming hapsettiği tüm canlıları dönüştürmüş ve yapabileceğimiz tek şey olarak onları öldürmek kalmış. Ve buna bağlı olarak Raid'deki bosslardan biri. Bloodbound Horror aslında Black Blood'ın vücut bulmuş hali. Ve boss yeteneklerinden birinin adı The Unseeming. Açıklaması da gerçek dehşetin kol gezdiği, gerçekliğin altındaki bir gölge diyarı. Gerçekliğin altında çok ilginç bir kelime seçim bence. Bu diyar gerçekliğin aşağısında. Twisted Nether, Great Dark Beyond ve Cosmic Void bence üzerinde. Burası ise aşağısı. En derinlerindeki karanlık. Ve bu diyara yine Karakan'a maruz kalıp girdiğimizde içerisi Faceless One kaynıyor. Şunu söyleyeyim. Emerald Nightmare'in ne olduğunu 2 yıl önce şu videoda detaylıca anlatmıştım. Ama yine de ne olduğunu hatırlatmam gerekirse aslında buna çok yakın bir konsept. Yoksa World Tree'lerden birinin corrupt ederek başlattığı corruption süreci bütün Emerald Dream'e yayılarak Dream'i Nightmare'a çevirmeye başlamıştı ve Kataklizm'den itibaren birden çok kez bu tehditle uğraşmıştık. Emerald Nightmare'ı tehlikeli kılan birden fazla unsur var. Dünyanın rüyasını bozduğu için World Soul'u doğrudan tehlikeye atması, o kabusta oluşan canlıların bizim fiziksel evrenimizde cisimleşebilmeleri ve bu kabusa yakalanan kişilerin Emerald Nightmare Rift of Aln'a geri itilene dek uykuda kalmaları. Ve daha da rahatsız edici olan şey bence uykuda kaldıkları sürece en kötü kabuslarını hissederek tekrar kesintisiz şekilde tecrübe etmeleri. Bu sürecin aylar boyunca sürdüğünü düşünün ve işte bu Karakan bir süre önce akmaya başladığı için Haranir bizim Emerald Nightmare dediğimiz şeye The Unseeming adını vermiş olabilir. Tüm bu anlattıklarımızın ardından baktığımızda elimizde bence büyük bir tehlike var ve bu tehlike göz ardı ediliyor. Elimizde derinlerde toplanan bir karanlık, o karanlığı uzak tutmak için sürekli yakılan mumlar, denizin en derin kısımları, gizemli ve Emerald Nightmare'i çok andıran bir diyar var. Evet, asıl tehdit olarak Sunwell işaret edilmiş olsa da bence Karakan ve derinlerde toplanan bu tehlike çok daha kötü sonuçlara yol açabilir. Çünkü doğrudan dünyanın kalbi saldırı altında şu an. Hedefe çok yakın. Peki bu karanlık Void'in işi mi? Yani Azeroth'un kalbi. Ruhu gerçekten Void'in eline mi düşmeye başladı ya da çoktan düştü mü ki biz bunları görüyoruz? Yoksa bu karanlık da Azeroth'un kendisinden mi geliyor? Yani bu Azeroth'un doğal olarak oluşturduğu kendi karanlığı mı? Eğer bu karanlık Azeroth'un kendisinden doğduysa bence bu çok daha rahatsız edici. Dediğim gibi bence bu en az Sunwell kadar büyük bir tehlike ve Dwarven'in sonunda bu bahsettiğim tehditlerden en az biri gerçek olabilir. Böylece Midnight'ta bir değil birden fazla tehditle aynı anda uğraşmamız gerekebilir. Hele eğer Dimensions gerçekten dünyamıza ulaşırsa bu karanlığı iyice yoğunlaştırıp güçlendirebilir. O yüzden bence Sunwell kadar bir gözümüzde buralarda Haranir'in üstünde olmalı. Son olarak Alera'nın ben bu tarz şeylere karşı hassas olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar çok göstermemiş olsa da. Henüz bunu göstermedi çünkü bilerek aşağı inmiyor. Medonnic Deeps'e özellikle. O balığın bahsettiği deniz Karakan.
Alera'cığım lütfen çok dikkatli ol. Ve Alera demişken son olarak bir önceki videoda bahsetmeyi unuttuğum bir şeyi ekleyeyim. Burada videonun konusundan sapacağız, zaten videoyu bitirdik aslında. Beladar'ın bence baskın fazları olacak. Şu an ışık fazında, yani ışığının baskın olduğu, dönem dönem karanlığa döndüğü aşamada. Bu yüzden Anduin'i çağırdı. Ben WoW'un hikaye anlatımını azıcık biliyorsam o kristal en geç 11.1'in sonunda karanlığın baskın olduğu faza geçecek. Ve bu sefer Alera'yı çağırmaya başlayacak. Bunu da bir ihtimal olarak söylemiş olalım. Ve hatırlarsanız şu videoda da Alera'nın Silvermoon'da geceyi geçirmesinin kesinlikle yasak olduğunu vurgulayıp Arakoaların konuya dair şu sözünü hatırlatmıştım. Shadows gather when the raven swallows the day. Bu videoya hazırladıktan sonra iyice emin oldum. Gerçekten gece çöktüğünde gölgeler toplanıyor olabilir. Ve bu yüzden Alera'nın hava karardığında Sunwell'e yakın olması yasak olabilir. Ve bu yüzden gelecek expansion'da adı Midnight olabilir. Ayrıca Alera'nın huzurlu uykuyu unuttuğuna da eminim. Evet, bugünkü video uzun süre sonra teori odaklı bir video oldu. Çünkü dediğim gibi 1,5 aydır anlatıp temellerini attığım şeylerin üzerine konuştum aslında. Umarım hoşunuza gitmiş ve farklı bir şeye dikkat çekebilmişimdir. Son videodan sonra da çok kişi aramıza katıldı, hoş gelmişsiniz. Yeni gelenlere mutlaka bakmalarını önereceğim 2 video var. İlki şu, geçen yıldan biraz uzun ancak bir senedir konuştuğum her şeyin başlangıcı aslında buna dayanıyordu. Diğeri ise bu. O dönem izleyenlerin hoşuna gitmişti. İsterseniz ileride benzerini bu sefer WoW'daki en ürkütücü 10 bölge için yapabiliriz. Ne dersiniz? Dinlediğiniz için sağ olun. Videoya dair yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoya kadar hepinize saygılar, sevgiler.